Herkese merhabalar. Dünyanın dört bir yanından en büyüleyici ve gizemli vakaları keşfettiğimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tüylerinizi diken diken edecek kadar ürpertici olan FBI gizemlerine bakacağız. Bunlar FBI'yi onlarca yıldır şaşırtan ve bugüne kadar çözüme kavuşturulamamış vakalar. Bilinmeyene dalmaya hazırsanız başlayalım. Kısa bir hatırlatma yapacağım. Bundan bir sonraki videonun konusu yine FBI vakaları hakkında olacak. Haberiniz olması için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Somerton sahilindeki ceset. Aralık 1948'de Avustralya'nın Adelaide kentindeki Somerton plajında bir ceset bulundu. Ceset, kusursuz bir takım elbise giymiş, ayakkabıları cilalanmış ve başı duvara yaslanmış bir adamdı. Yetkililer ölüm nedeninin kalp yetmezliği ya da daha büyük olasılıkla zehirlenme olduğunu düşünmüş, ancak otopside zehir izine rastlanmamıştır. Adamın üzerinde cüzdan ya da herhangi bir kimlik yoktu ve giysilerindeki tüm etiketler kesilmişti. Yetkililerin aldığı parmak izleri de tanımlanamaz durumdaydı. Gazetelere cesedin fotoğrafını bile koymuşlar ama yine de kimse adamın kim olduğunu tespit edememişti. Cesedin bulunmasından 4 ay sonra dedektifler adamın pantolonunun iç kısmına dikilmiş gizli bir cep buldular. Cebin içinde Rubaiyat adlı nadir bir kitaba ait rulo yapılmış bir kağıt parçası vardı. Kağıt parçasının üzerinde "Tamam Suhud" yani sona erdi yazıyordu. Aylarca kitabın aynısını aradıktan sonra yetkililer Somerton adamını kimlik tespiti yapmadan gömmeye karar verdiler. Yine de büstün bir kalıba alındı ve korunması için mumyalandı. 8 ay sonra bir adam polis karakoluna geldi. Cesedin bulunmasından hemen sonra Somerton plajı yakınlarında park ettiği arabasının arkasında Rubaiyat'ın bir kopyasını bulduğunu iddia etti. Bir gazete makalesinde arama hakkında bir şeyler okuyana kadar bu konu hakkında hiçbir şey düşünmemişti. Elbette kitabın son sayfasının bir kısmı yırtılmıştı ve Somerton adamının pantolonunda bulunan kağıt parçasıyla eşleşiyordu. Kitabın içerisinde bir telefon numarası ve bir tür garip kod da vardı. Telefon numarası yetkilileri yakınlarda yaşayan Jessica Thompson adında bir kadına yönlendirdi. Sorgusu sırasında çok kaçamak cevaplar verdi ve hatta Somerton adamının büstünü gördüğünde bayılacağını iddia etti ama onu tanıdığını reddetti. Ancak kitabı Alfred Boxall adında bir adama sattığını söyledi. Ne yazık ki Alfred Boxall o sırada hala hayattaydı ve Jessica'nın kendisine sattığı Rubaiyat'ın kopyasına hala sahipti. Kitaptaki şifre bugüne kadar çözülememiştir ve Somerton adamının kim olduğunu ya da nasıl öldüğünü kimse bilmemektedir. Bazıları onun bir casus ya da Jessica Thompson'ın intihar eden gizli bir aşığı olduğunu ya da kimliğini bilen biri tarafından öldürüldüğünü düşünmektedir. Diğerleri ise onun bir soğuk savaş komplosunun ya da bir tarikat ritüelinin kurbanı olduğunu düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlarda bize fikrinizi belirtin. Dan Cooper'ın kaçırılması. 24 Kasım 1971'de Dan Cooper takma adını kullanan bir adam Portland'dan Seattle'a giden bir uçağa bindi. Koyu renk bir takım elbise giyiyor, güneş gözlüğü takıyor ve bir evrak çantası taşıyordu. Uçuş görevlilerinden birisine çantasında bomba olduğunu iddia eden bir not uzattı ve $200.000 nakit para, yanında da 4 paraşüt talep etti. Uçuş görevlisi pilotu uyarmış, pilot da yetkililerle temasa geçerek Cooper'ın taleplerini yerine getirmeyi kabul etmişti. Uçak Seattle'a inmiş, Cooper fidye ve paraşütler karşılığında 36 yolcu ve 2 uçuş görevlisini serbest bırakmıştı. Daha sonra pilota düşük bir irtifa ve hızla Meksiko City'ye uçmasını emretti. Seattle ile Reno, Nevada arasında bir yerde Cooper uçağın arka kapılarından birini açtı, $200.000 nakit parası ve paraşütüyle birlikte uçaktan atladı. Bir daha ne görüldü ne de kendisinden haber alındı. FBI, Cooper için geniş çaplı bir insan avı başlattı ancak Cooper'ın ya da paraşütünün izini bulamadılar. Uçakta kalan parmak izlerinden ya da DNA kalıntılarından da kimliğini tespit edemediler. Ellerindeki tek ipucu sahte olduğu ortaya çıkan takma adı, o dönemde binlerce başka erkekle eşleşen fiziksel tanımı ve 1980 yılında bir nehir kıyısında bir çocuk tarafından bulunan bazı para banknotlarıydı.
Dava bugüne kadar açık kalmıştır ve FBI tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bazıları Cooper'ın atlayış sırasında ya da uygun olmayan bir araziye indikten sonra öldüğüne inanmaktadır. Diğerleri ise hayatta kaldığını ve parasıyla birlikte kaçarak başka bir yerde yeni bir hayata başladığını düşünüyor. Hatta bazıları Cooper olduklarını ya da onun kim olduğunu bildiklerini iddia etse de hiçbiri kesin bir kanıt sunamamıştır. Peki Dan Cooper kimdi ve ona ne olmuştu? Bu soru günümüzde dahi halen gizemini korumakta. Kara Dahlia Cinayeti 15 Ocak 1947'de Elizabeth Short adında 22 yaşındaki bir aktris adayının parçalanmış cesedi Los Angeles'ta boş bir arazide bulundu. Vücudu belinden ikiye bölünmüş ve kanı çekilmişti. Yüzü kulaktan kulağa kesilerek korkunç bir gülümseme yaratılmıştı. İç organları çıkarılmış ve cesedinin yanına yerleştirilmişti. Cesedi, bacakları ayrılmış ve kolları başının üzerinde olacak şekilde müstehcen bir halde pozlandırılmıştı. Olay, Short'un koyu renk saçları ve Mavi Dahlia adlı kara filmden esinlenilerek medya tarafından takılan lakabın ardından Kara Dahlia cinayeti olarak anılmaya başlandı. Cinayet, kamuoyunun ilgisini çekmiş, medyada geniş yer bulmuş ve yüzlerce sahte itiraf ve ihbara yol açmıştır. FBI soruşturmaya katıldı ve Los Angeles Polis Departmanı'na adli analiz ve psikolojik profil çıkarma konularında yardımcı oldu. Ancak yoğun çabalara rağmen hiç kimse tutuklanmadı ya da suçlanmadı. Katilin kimliği ve cinayet nedeni bugüne kadar bilinmemektedir. Dava, Amerikan tarihinin en ünlü çözülmemiş cinayetlerinden biridir ve birçok kitap, film ve televizyon şovuna ilham kaynağı olmuştur. Elizabeth Short'u kim ve neden öldürdü? Olayın failleri bu kadar uzun süre yakalanmamayı nasıl başardılar? Sizce bunu yapan bir seri katil miydi yoksa gözü dönmüş bir cani mi? FBI bu olayı günümüzde halen soruşturmaya devam ediyor. Zodiac katili 1968 ve 1969 yılları arasında kendisine Zodiac adını veren bir seri katil San Francisco Körfez bölgesinde terör estirdi. En az 37 kişiyi öldürdüğünü iddia etti ancak yetkililer tarafından sadece 7 kurban doğrulandı. Tenha yerlere park etmiş ya da kırsal yollarda otostop çeken genç çiftleri hedef alıyordu. Bazen üzerinde daire içinde haç sembolü bulunan kapüşonlu bir kostüm giyip onları vurarak ya da bıçaklayarak öldürüyordu. Zodiac katili ayrıca gazetelere ve polise alaycı mektuplar ve kriptogramlar göndererek bunların kendi adını ve kimliğine dair diğer ipuçlarını içerdiğini iddia etti. Ayrıca mesajları yayınlanmaz ya da çözülmezse daha fazla insan öldürmekle tehdit etti. Kendisini yakalayamadıkları için yetkililerle alay etti ve ölümden sonraki yaşamı için köle topladığını iddia etti. FBI soruşturmada yerel polise yardımcı oldu. Mektupların şifrelerini kırmaya ve el yazısını tespit etmeye çalıştı. Ayrıca birkaç şüpheli ve tanıkla da görüştüler. Ancak hiçbiri Zodiac'ın tarifine uymadı ya da somut bir kanıt sunmadı. Zodiac katili 1974'ten sonra iletişim kurmayı bıraktı ve davası bugüne kadar çözülemedi. Zodiac katili tarihteki yakalanması en zor ve kötü şöhretli seri katillerden biri olarak kabul edilmektedir. Peki Zodiac katili kimdi ve öldürme nedeni neydi? Kurbanlarını ve takma ismini nasıl seçti? Sizin bir fikriniz ya da teoriniz varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basıp daha fazla gizemli içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca en son yüklemelerimizden haberdar olmak için zil simgesine tıklayıp bildirimleri de açabilirsiniz. Bir dahaki sefere kadar görüşmek üzere, meraklı ve güvende kalın.